Kahvaltının kokusu geliyor. Madem o kadar para verdik, kahvaltıdan yararlanalım. Alarm kurdum kahvaltıya yetişeyim diye. Saat şeyde bitiyor kahvaltı. 9'da kahvaltı mı biter ya? Aynısını 10'a kadar yapar insan. 9'a kadar yapmışlar. Güzel. Seçenek fazla. Şuradan başlayalım. Günaydın, hayırlı sabahlar. Ya yiyebileceğim böyle çok bir şey yoktu arkadaşlar. Bir tane yumurta, 2-3 tane patates, bir de pankek aldım. Biraz da kavun aldım. O yüzden yanından bir şey atıştırayım diye şey yaptım. Zaten çok yemiyorum Afrika'da. 2 öğünle besleniyorum yani. Sabah, akşam. Hatta öğleden sonra, akşam 4'ten 5'ten sonra hiçbir şey atmıyorum ağzıma. Bunu yiyeyim de Eswatini sokaklarında gezmeye başlayacağız. Kirlilerimi vereceğim. Ama şöyle bir kağıt bırakmışlar, işte fiyatları falan yazmışlar. Kaç adet bıraktığımı falan çizmem gerekiyor. Kalem yok. Ben hep diyorum ki kendime, Uğur yanımda kalem taşı. Unutuyorum ya, almayı unutuyorum. Kalem yok yanımda. Mecbur şimdi koyup telefona not alacağım. Kapının önüne bırakacağım. Bakalım, hiç temizliğim kalmadı. En son temizlerim bunlardı. Giydim. Yani yıkatmam lazım. 24 saat sonra geri teslim ediyorlarmış. Hazırlayıp kapının önüne koyacağım. Otelimin adı bu. Happy Valley Casino. Kasino da var. İçeride büyük bir kasino da var. Geçerken görmüştüm. Şimdi arkadaşlar size Eswatini kültürünü göstermeye çalışacağım. 3.2 kilometre kadar bir yürümemiz lazım. Böyle kırsaldan yürüteceğim sizi. Beraber yürüyeceğiz şimdi. İnşallah güzel şeyler olacak. Fine. Just walking. Walking just. Bunlar da burada herhalde bir yere gitmek için bekliyor. Ben yürüyeceğim ama araca binmeyi tercih etmiyorum. Bunlar ama herhalde başkente gidiyor olabilir. Mbabane diye bir başkenti var buranın. Oraya gidiyor olabilirler. Ülke yemyeşil arkadaşlar. Yani gerçekten böyle ormanın içinde ufak ufak köyler, şehirler var gibi. Yemyeşil, harika görünüyor o yüzden her yer. Şu karşı manzara öyle. Hemen şu tarafımda Amerika elçiliği. Amerika'nın büyük elçiliği. Burada varmış, Bombaba'da. Demek ki Amerika'ya gidenler oluyor burada. Şimdi bizim gideceğimiz yer Swazi Cultural Village arkadaşlar. Biraz ıssızlaşacak bu yol. Yeşillerin arasından böyle gideceğiz. Araçlar gidiyor. Siz taksi falan da kullanabilirsiniz ama ben yürümeyi tercih ettim. Çünkü yürürken sağda solda belki ufak evler görürüz, insanlar görürüz. Adam keyfini yaşıyor ya vallahi. Sabubona. Johnny. How are you? Yeah, fine. Yeah. Sabubona'da merhaba. Swati dilinde merhaba demek. Selam demek. Sabubona. Bu kısımdaki evler herhalde devlet yetkililerinden birilerinin evleri. Çünkü özel korumalar var hep önlerinde. Tam karşısında Amerikan elçiliği vardı zaten. Hepsinin önünde böyle hemen hemen özel koruma vardı. Çünkü en güzel bölgelerden bir yer burası. Gerçekten de çok güzel ama ya. Evler de çok iyi. Öyle güzel yerlere evler kurmuşlar ki. Yemyeşil, sessizlik arıyorsan var. Doğa arıyorsan var. Çok fazla nehir var burada Eswatini ülkesinde. O yüzden Afrika'nın en iyi sulanan topraklarına sahip bir ülke burası. Gideceğim köyün adı. Bu köy. 35 dakikamız kaldı. Şimdi biraz daha ıssızlaştı yol. Evler sağda solda olmayacak. Ufak bir şelale akıyor herhalde. Su sesi geliyor. Good morning. Morning, how are you? Fine, you? I'm good. We are here to visit. Yeah. Yes, you have to register first. Name? Şimdi bir kapatmışlar burayı demir tellerle.
Bir araç girerse araç ismi falan oluyor. Yaya girerse yaya ismi oluyor. Buradan da bir bilet almamız gerekiyor. Daha yolumuz var ama. 20 dakikada yürüyeceğiz. Arkadaşlar burası burada vahşi yaşam alanı da var burada. Yani hayvan, her türlü hayvan da var bu ülkede. Bu bölgede yoktur gerçi. Dikkat etmenize gene fayda var. $150 bunların parası Lilangeti bir ödemesi var. Yani 150 Türk lirası arkadaşlar. 8-9 dolar. Bu arada ben ilk videoda fark etmedim. Sonra otelde fark ettim onu. Güney Afrika parasıyla beraber kullanıyorlar paraları. Yani burada Güney Afrika'nın parasını da kullanıyorlar. Ben onu hiç fark etmemiştim. Sonradan fark ettim. Beraber ben de Güney Afrika parası bitsin diye havalimanında harcadım. Ben ne bileyim burada kullanıldığını. Aa, çok güzel ya. Ülke yeşil. O yüzden bayağı bir nehri de çok. 2600 yanlış hatırlamıyorsam 2600-2700 tane çeşit bitki ve ot yetişiyor ya ülkede. Bayağı yeşilin bile tonları var yani ülkede. Öyle bir ülke Eswatini. Kayanın rengini görebiliyor musunuz ya? Benim gözümün gördüğünü görüyorsanız çok farklı bir renk tonu var böyle. Kahveyle siyahımsı karışmış. Şuraya bakın ya. Ülke yeraltı kaynakları bakımından böyle çok zengin bir ülke değil. Böyle orta seviyelerde bir ülke. Krallıkla yönetiliyor demiştim zaten ilk video ama gene ufak biraz bahsedeyim. Ülkede arkadaşlar monarşi var. Krallık ile yönetiliyor. Bir tane kralımız var. Mswati diye okunuyor. 3. kral yanlış bilmiyorsam Mswati diye bir kral. Şurada çok güzel nehir akıyor ya. Bu şelalenin bunun kaynağına da gitmeye çalışacağım. Suyun aktığı yere gitmeye çalışacağım. Kralın değişik değişik burada gelenekleri, festivalleri var. Yani kendi haremini kuruyor kral burada. Haremi var adamın. Bir yandan yürürken bahsedeyim. Kaç tane? Bundan önceki kralın 70-80 tane herhalde karısı olmuş. Hatta şu anki kral da mevcut karılarına, eşlerine araba almış sürekli, tamam mı? Böyle ama çok lüks arabalar almış. Buradaki halk yoksullukla savaşırken, yani halk yoksulken eşlerinin güvenliğini tahsis etmek amacıyla alınan bir araba kolonisi var. Ama halk aç. Ama kralımız ve eşleri güvenlik sıkıntısı yaşamasın. Dünya paralar bayılsın. Burada da böyle bir sistem var. Ülkede daha çok kömür ve demir çıkartılıyor. Onun ticareti çok fazla yapılıyor. Turizm geliri çok fazla yok. Çok fazla geleni gideni yok bu ülkenin. Çok az. Sadece Mayıs'ın bir günü bir festival oluyor. Böyle müzikli bir festival. Oraya gelenler olabiliyor. Biraz o Afrika'nın diğer ülkelerinden buraya o gün gelebiliyorlar ve burada çok ilginç bir kralın eş seçmesi için yapılan bir şey de var. Festival de var. Onu ilerleyen videolarda aktaracağım size. Çünkü görsellerle aktarmaya çalışacağım. Yalnız aman düşüyordum az daha. Ben buraya bayıldım ya. Ama çok ıssız arkadaşlar. Yani gerçekten vahşi yaşam alanı buralar. Her türlü hayvan çıkabilir. Bilginiz olsun. Siz dikkat etmenizde fayda var. Ben böyle biraz belki farklı köyler gördüm diye yürüdüm ama yok. Farklı köyde yoktu yürürken. Hep villalar vardı. Şimdi ama böyle tamamıyla ormanın içine girdik. O bileti aldıktan sonra. Oğlum timsah tabayası var ya. Bu buraya koyulur mu ya? Yürüyen adam korkar ya. Lan ben korkmaya başladım şimdi bak. Timsah şeyi koymuş ya. Lan koyulur mu oraya? Koyulursa bir de benim salaklık olan benimki. Yürüyorum böyle bir yerde. Neyse hızlı geçeyim, az kaldı. Hello. How are you? We are good and you? Thank you. Geldim. Böyle bir köy. Biraz tenha diyorlar ama güzeldi, yemyeşildi. Böyle bir kültürü, Sıvazi kültürünü yaşatan, Sıvazi halkını yaşatan bir köy kurmuşlar. Oğlum bak hareket ediyor bir şeyler. Ben zaten timsahı gördükten sonra bir şey olmaya başladım.
ülkenin insanlarını bulalım. Swazi halkı da, anam konuşamadım, kadim bir halk. Çok eski gelenekleri, kültürleri olan bir halk. Ormanın arasında hep kabileler, Etiyopya'daki kabileler de böyle bu bölgelerde yaşıyordu, böyle ormanların arasında ıssız yerlere kurulmuş yerlerde. Ateşlerini yakmış, yemeklerini yapıyorlardı hep. Hello, how are you? Thank you, brother. Welcome to my cultural village. Thank you. Burası da o evlerin arkasında yaşayanların başka bir evi. What is say hello? Savukona. Ne? Yeah, Saubona. Savubona. Yes. Okay. Then I'm fine. You say Niapila. You Niapila. respond, I'm fine. Fine Niapila. Niapila, yes. Okay. What is your name? Siboneso. Sibonezos. I am Ur. 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 Yeah, from Turkey. From? Turkey. You know Turkey. Turkey? No. You know Turkey? Yeah. Yeah. From that, okay. It's changed to name in Turkey. Oh, It's like new, our name. New name Turkey. Oh, okay. Turkey, yeah. I mean, I was from Swaziland, but now I'm from Eswatini. We changed our From name. Eswatini, I changed. Yeah. Yeah. Swaziland to Eswatini. Yeah. Yeah, that's our country. Eswatini and Switzerland. It was Swaziland. Switzerland. Yeah. Now it's Swaziland. Yeah, okay. It's Eswatini now. His new name Eswatini. Eswatini Yeah, now, our name. Eswatini. Yeah, name of the country. Bunların eski adı Eswatini. Swaziland'tı. Yeah, Swaziland. Swaziland. And we changed it to Eswatini. Yeah. İsviçre'ye benziyor diye Yeah. ismini değiştiriyorlar. Eswatini yapıyorlar. Yeah. 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 So you arrived at Swaziland when? Eswatini. When did you arrive? Yesterday. Yesterday. Yeah, yesterday. Okay. Dün geldim buraya. Alright. Can I take a video here? Yeah, no problem. You can. Is it okay? Just, you can take all over. Thank you my brother. Şuradan hortumları çekmişler. Çamaşır yıkıyorlar. Savubona. Hey, boo. How are you? I'm fine, and you? Thank you. I'm washing. Washing. Good. Çamaşır yıkıyor. Here home? No, it's No. toilet. Toilet. Okay. Tuvaletmiş orası. Ben de ev sandım bunu. Şu arkada evler var. Şu kısımda evler var. What is this? Hello. Water. Washing. Boş. Bagajdan su çıkarıyor. I wash a little more. Yeah. Morning, doctor. Nice to meet you, brother. Okay, thank you very much. Thank you. See you. Okay. Benden başka kimse yok. Genellikle besin ürünleri de arkadaşlar mısır çok tüketiyorlar. Et de çok yiyorlar ama genellikle antilop eti çok yiyorlar. Ateş yakmış, yemek yapıyor. Hello, how are you? I'm good, how are you? Thank you. Can I take a video? Yeah, I can take a video of me. Okay. Elvis. What is your name? My name is Maxwell. What is your name? Uğur. Where are you from? You know Turkey? Turkey. Yeah, Turkey. Good. Okay. New name Turkey. Turkey. It's changed to name. Change the name Turkey. Turkey. Yes, I can see that at the end there is a Y now. Yeah. And then IE. IE. Yeah, IE. Yes. Turkey. Okay. Food? Kitchen? Kitchen for the man, yeah. Yeah, good. Can I see your receipt? Okay, I have. Yes.
So we can, okay. Okay? I've already seen your receipt. So now we have to have a tour inside the home. Then after, let me check the time. 1 hour later. Then after, we can go to the waterfall or watch the dance. Waterfall. I know. I know. So let's go and have a tour. Start from the entrance. Okay. Çocuğun üstündeki şey. Yerel kıyafetleri. Swazi halkının. Güzel bir şey ama böyle eski kültürlerini, geleneklerini tanıtabilecek bir alan yapmaları. Bir kesiminin de burada yaşadığını ben araştırmıştım zaten. Bir kesimi hala bu evlerde yaşıyor. Şelale de var burada yakında bir yerde. Biletimi görmek istedi. Sonra gel benimle dedi, gidiyor. So this is just a home that was built in order to conserve the culture of Emaswati from 200 years ago. 200? Yes. 200 years. Yes. 1, 2. 2, 3. Ekaya. Louder. I'll count again. Ha, okay. Yeah, I'll count again. Louder. Louder. 1, 2, 3. Ekaya. Good? Which means you are welcome. Okay. You can take photos at the home. Let's go. Okay. Ekaya diye bağırın, size cevap verecekler gibi. Bağırdık. Bu arada arkadaşlar şu an tam detaylı bilgileri aldım. Burada yaşayan yokmuş tamamıyla. Bundan herhalde 20 sene önceye kadar yaşıyorlarmış ama şu an tamamıyla turizm noktasına çevirmişler bu bölgeyi. So please Kültür olarak göstermek için. So this big enclosure at the center is the animals crop. It was used to show that the Ağır arkadaşlar burası. Hayvanlar için. Bildiğiniz büyük bir alan. Bayağı da hayvanları vardı. Arka tarafta gördüm. Ne kadar güzel takısı falan değil mi? Renkleri baksanıza. Beautiful. Thank you. Yeah. Thank you. Heart here. This is called the Swazi Clinic. Klinik. Yes. Inside there you'll find a Swazi traditional doctor. Someone who can draw bones by drawing the bones, or she can predict your future. It's like a shaman. Şaman. Yes. What do you call it in your country? Şaman. Shaman. Yeah. In your country? Yeah, shaman. Shaman. Same. So this is the only door that is facing the west, while the other doors are facing the east. It's a sign when I come inside the home asking permission to enter and they allow you. But you feel sick, you come inside here so that you can get help. You won't find another clinic in a home if you don't have a Swazi traditional doctor. You only find another clinic in a home if you do have a Swazi traditional doctor. Do you have any questions? Can I take a video? You come inside, yes. You can go also. You're allowed to take photos and Burası klinikmiş. İçerisini çekmek istedim. let's go. Şöyle. Bakın burada para da koymuşlar. Burada baksanıza şaman falan dedi. Ben tabi arkadaş her dediğini anlamıyorum ama bir destekle aldığınızı koydum. Şunlara bakın. Şaman inancına sahiplerdi belki de. Please come. Come. When they get married, they are not allowed to leave the home. They have to start their families inside the home. The firstborn boy was not supposed to leave the home because he oversees the father inheritance when the father dies. The lastborn boy oversees the mother inheritance when the mother dies. But the children in between are not allowed to stay inside the home. They have to go and start their family somewhere else. So this hut here, the firstborn boy's hut. You move out from the boy's hut, you got a wife, they sleep there with the wife. That hut there behind the girl's hut, that one, behind the girl's hut is the hut for the lastborn boy. You move out from the boy's hut, you got a wife, they sleep there with the wife. If these two brothers have children, at the age of 6 is a girl, she goes sleep in the girl's hut, it's a boy, he comes and sleep in the boy's hut. Then in our culture, you may be old. If you are not married, you are called a boy, you are called a girl. You may be 50 years old. You'll be sleeping there with the young girls. 50 years old, sleeping here with the young boys. Okay. So if we're having meetings inside the home, but you are not married, we're not supposed to say a word. We have to keep quiet inside the meetings if you are not married. Only those who are married will be able to talk. House go. So this is the men's place. Men's? Place. No woman must be found inside here. Only men's. Only men. That is where the father of the home, long time ago, when we did not have schools,
we educate these young boys how to become a man inside here. Everything concerning the man will be talked inside here. When the women they come to bring food, they just put the food next to him where he's standing, and then they set a young boy among the boys to come and get the food and give to the elders inside. So it may happen that inside the home, we kill or we slaughter an animal. Could be a cow. The head and the feet of the animal is cooked here by the men. The women are not allowed to eat the head and the feet of the animal, it's only eaten by the men. And are not allowed to cook the head and the feet, it's only cooked by the men. Because we believe that if it happens, the woman eats the brain of the animal, it become more intelligent than the man. If she the tongue, become more too much talkative and won't respect the man. If she the feet, that means she packs her bags and leave the man inside the home. Burada da bir ev arkadaşlar, yaşadıkları bir yer zamanında. Tabii öyle Etiyopya'daki gibi şey değil. Biraz daha turistik olduğu için bakmışlar, etmişler. Daha böyle düzenli ve sağlam. Şunlar da daha da sağlam yani. Bunun altı bayağı sağlam. Hiçbir şey olacak şekilde değil yani. Ancak bir yangında sadece. Ready? The bedroom for the grandmother. This is how she makes the Swazi traditional beer umkomboti inside there. Is it pronounced? So there is a long time ago when we did not have schools. Kaç magnet? 100 rents. Nora, Lilangeni. It's the Yeah. same. Same. It's the same. Same. Yes. Rents and the Malayan. Tezgah açmışlar. İşte bu yapışmaz yüksek ihtimal alsam da ama bir tane katkı olarak ya magnet ya da şurada bileklik var. Japon abimizle beraber geziyoruz bu arada. Bileklikte çok para, 200 lira kardeşim. Destek olacağız diye. Neyse şu magnetten arayayım. Destek olacağız diye kazıklanmaya da gerek yok. Zaten girişte para verdik. Bu da yapışmaz yüksek ihtimal. %99 yapışmaz dolaba da. Burada yemek pişiriyor. Mısır attı içine, gördüm. Burada da pirinç ve fasulye var. Yeah. They have to pay for cow. So in our culture, they will call, we have a village. A village is run by a chief. You wanna go with my car? Waterfall. Yeah. Yeah. First, fall, then dance. Okay. First waterfall? Yeah. Yeah. It's Yeah, time. We have time. yeah. Time Okay. if you want to drive. Okay. So gentlemen, the dance taking place here. Dance here. Yeah. Okay. Yes. From the 30 minutes later. 30 minutes Yeah, later. later. Okay. Just make it right here and then 11:15 and Köyün yürüme 20-25 dakika arkasında bir şelale var. Biz ama Japon abiyle geldik. Getirdi beni de sağ olsun. Önümüzden de bir geyik atladı demin arabayla gelirken. Şimdi biraz da yürüme mesafesinde güzel bir şelale var burada. Komple bu şehrin su ihtiyacını karşılayan bir şelale. Ya çocuğun İngilizcesi o kadar aksanı farklıydı ki çok az anladım yani. Vallahi Duygu'dan destek alacağım, altyazı ekleyeceğim oralara. Eğer ekleyemezsem de zaten ben detaylı bir şekilde açıklamaya falan yazarım halkı. Eklerim ama. Güzel bir değişik bir köydü ama turistik olduğu için beni çok çekmedi böyle. İnsanlar da turist göre biraz kimi kesmiş şey olmuş. Soğuk bakıyorlar böyle sana. Halbuki daha çok turist gelsin diye gülmeleri lazım ama yani de farklı bir yaşam, farklı bir kültür. Anladığım kadarıyla o köyün ağasının da 2-3 eşi varmış. İkinci eşinin farklı evi. Bir ilk eşinin farklı evi. Öyle bir kültür orada da varmış yani.
Tarafta bayağı bir turist var. Aa, çok güzel görünüyor ya. Baksanıza arkadaşlar. Gerçekten çok güzel görünüyor. Timsah levhaları var. Timsah çıkabiliyor, dikkat edin diyor. Yani çok güzel. Yani deniz şortum olsa girmek isterdim. Belki timsah tabelasını gördükten sonra adım atamazdım herhalde ama. Bu da dediğim gibi köyün azıcık ilerisinde. Hello.